Merhaba arkadaşlar. Sevim'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün hep beraber ilmek atmayı öğreneceğiz. Örgü öğrenmeyi isteyenler, şiş ile örmek isteyen arkadaşlarımıza umarım bu videom kolaylık olur. Önce bir çift şişe ihtiyacımız var. Bir tane de ipe ihtiyacımız var. Ben küçük bir numune başlayacağım göstermek için. Bunun için şiş numarası falan önemli değil. Amaç tekniği gösterip öğretmek. Hadi hep beraber başlayalım. Şimdi bir miktar ip böyle sağ tarafa alıyoruz. Şimdi iki teknik var. Bir tane çok kolay bir teknik. İlk önce ondan başlayacağım. İlk önce ipimi bu şekilde elime alıyorum. Şöyle yuvarlak bir halka çeviriyorum. İçinden ipi geçirerek ilk halkamızı oluşturmuş oluyoruz. Bunu şişe takıyoruz. Bu şekilde takıyoruz. Ondan sonra şu baş parmağımıza ipi alta alıyoruz. Baş parmağımız yukarıda. İpi aşağıdan dolayarak parmağımıza alıyoruz. Altından şişi geçirerek bırakıyoruz. İkinci ilmeğimiz bu şekilde oluyor. Bu en kolay yöntem. İp altta, baş parmağımız üstte. Alttan dolayarak parmağımıza ipi alıyoruz. Şişi altından geçirerek bırakıyoruz. Bir ilmek daha. Bu şekilde istediğimiz kadar ilmek atıyoruz. Yani istediğimiz sayıya, ulaşmak istediğimiz sayıya kadar atıyoruz. Bu kolay yöntemi. Benim genelde kullandığım yöntemi göstereceğim size. O da başlangıcı yine aynı. Bu şekilde halka yapıyoruz. İçinden ipi geçiriyorum. İlk ilmeğimi oluşturuyorum ve şişime takıyorum. Bu tekniğin de ilk başa aynı. Baş parmağımı ipin üstünden alta doğru doluyorum. Alttan şişi geçiriyorum. İki parmağımın arasını tutuyorum şişimi. Diğer elimdeki ipi şişin altından geçirerek ve bu elimde tuttuğum ipi de şişin üstünden geçirip bırakıyorum. Bir ilmek oluşturuyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Alttan yukarı parmağımı doluyorum. Şişede alttan geçiriyorum. İpi de şişin altından doluyorum. Şişin üstünden atarak bırakıyorum. Bir ilmek daha oluşturuyoruz. Aynı işlemi dediğim gibi istediğimiz sayıya ulaşana kadar tekrarlıyoruz. Bu şekilde şu ana kadar 5 tane ilmeğimiz oldu mesela. Şimdi bir tane daha atıyoruz. Böyle alttan geçiriyoruz. Bu şekilde. İlmek bu şekilde çıkartıyoruz. Bu ikinci yöntemi. Şimdi birkaç tane daha atıp ilmek attıktan sonra örmeye nasıl başlıyoruz? O kısma geçeceğiz. Şimdi o kısma gelelim. Burada ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi haroşa öreceğiz biz. Onu nasıl öreceğiz? Göstereceğim. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz.
arka taraftan şişimizi arka taraftan geçiriyoruz. İpi yukarıdan aşağıya indiriyoruz. Bu şekilde çekiyoruz. Diğer şişi ilmeğe örerek almış oluyoruz. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya ipi atıyoruz. Parmağımızdan destek alabiliriz. Bu şekilde ilmeğin içinden geçirip diğer şişe almış oluyoruz ve örmüş oluyoruz onu. Tekrardan aynı işlem. Bu şekilde bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Haroşanın ilk sırası. Şimdi haroşa örmek istediğimiz zaman her iki taraftan da aynı şekilde ördük mü haroşa meydana geliyor. Her iki taraftan da aynı tekniği kullanacağız. Bu şekilde. Aynen böyle. Şimdi çeviriyoruz. Bakın bir dişi oluştu haroşanın. Tekrardan böyle alıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi aradan dışa doğru atıyoruz. Yine şişi üstten aşağı geçiriyoruz. İpimizi de üstten aşağı atarak ilmeğin içinden geçirerek bu şişimize ilmeği örerek alıyoruz. Teknik yine aynı. Her iki taraftan da teknik aynı. Bu şekilde örüyoruz. Haroşayı bu şekilde oluşturuyoruz. Bu örgüye başlarken ilk öğrenmemiz gereken ilmek atmak. Ondan sonra örgü nasıl örülür? Ve ilk olarak da haroşa tekniğinden başladık. Bakın bir diş oluştu bile. Şimdi şöyle çevirelim. Bir sıra daha yapalım. Daha bir belirgin olsun. Ne yapıyorduk? İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi arkaya atıyoruz. Tekrardan ilmeğin içine şişi sokuyoruz. İpimizi yukarıdan aşağıya indirerek ilmeğin içinde geçiriyoruz. Örerek diğer şişimize almış oluyoruz. Bu şekilde. Hiç örgü bilmeyenler bile kolay bir şekilde öğrenip örebilir haroşayı. Bakın iyice meydana çıkıyor haroşa. Bu şekilde. Baktığımız zaman haroşamız meydana çıktı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana abone olmayı unutmayın. Beğeni atmayı da unutmayın. Yorumlarda da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.